Şu an cebinizde duran telefonun kutusunda muhtemelen kocaman 5000 miliamper diye bir ibare yazıyordur. Peki size o 5000 miliamperin aslında tamamen bir illüzyon olduğunu söylesem? Bugün yazılım güncellemelerini, arka plan uygulamalarını veya ekran parlaklığını konuşacağız. Bugün mühendislerin bizden sakladıkları termodinamik gerçekleri, kasanın içindeki o karanlık fiziği konuşacağız. Ve emin olun bu videodan sonra telefonunuzun şarjına bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. Teknoloji dünyasında yıllardır süregelen devasa bir yanılgı var dostlar. Bakın bir telefonun batarya ömrü test edilirken herkes aynı şeyi söyler. İşlemcisi şu kadar nanometre, ekrana LTPO yazılımı şöyle optimize edilmiş falan filan. Bakın bunlar yanlış değil. Fakat resmin sadece küçük bir kısmı. Olayı çok farklı bir boyuttan, malzeme biliminden ve fizikten ele alalım. Bunu tıpkı Formula 1 yarışlarındaki gibi düşünün. F1 aracının arkasına gridin en güçlü, en inanılmaz V6 hibrit motorunu koyabilirsiniz. Hatta deponuzu da ağzına kadar en kaliteli yakıtla yani 5000 mAh ile doldurabilirsiniz. Ama şaseniz kötüyse, aerodinamiğiniz rüzgar direncini kıramıyorsa o devasa motor yakıtı neye dönüşür biliyor musunuz? Hıza değil, sadece saf ısıya. Telefon endüstrisinde de tam olarak bu yaşanıyor. Bakın işlemcilerimiz o küçücük anakartların üzerindeki V6 motorları gibidir. Ve batarya kapasitemiz o motorun ne kadar verimli çalıştığıyla değil, kasanın o motoru nasıl soğuttuğuyla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü lityum iyon pillerin bir numaralı ve en acımasız, en sessiz katili ısıdır şüphesiz. Bir telefonun 5000 mAh'lik bir batarya sahip olması o enerjiyi kullanabileceği anlamına gelmez. Eğer cihazınız sahip olduğu termal bütçeyi yönetemiyorsa işlemciniz o 5000 mAh'lik enerjinin belki de %20'sini sadece cihazı hayatta tutmak için, anakartı eritmemek için soğutma ve frekans kısma işlemlerine harcar. Yani günün sonunda sizin kullandığınız batarya aslında 4000 mAh civarında oluyor. Geriye kalan o 1000 mAh'e yakın fizik kurallarına ödenen bir vergi gibi düşünün. Peki ama bu termal bütçeyi belirleyen şey ne? İşte tam burada markaların pazarlama departmanlarının halının altına o süpürdüğü büyük malzeme bilimi savaşı başlıyor. Gelin sizin sektörün o arka odalarına, mühendislerin saç baş yolduğu o Ar-Ge laboratuvarlarına götüreyim. Hatırlarsanız yakın geçmişte endüstride devasa bir titanyum rüzgarı esmişti. Herkes cihazlarını titanyumla fırçalamış yüzeylerle o çok agresif jilet gibi keskin hatlı, o köşeli tasarımlarını da piyasaya sürmüştü cihazlarını. Görünüş muazzamdı, hatta hissiyat bile ultra premiumdu. Fakat pazarlama ekipleri zafer çığlıkları atarken o kapalı kapılar ardındaki mühendisler için bu olay tam tersiydi aslında. Niye biliyor musunuz? Çünkü titanyum estetik açıdan ne kadar şık olursa olsun ısı iletkenliği konusunda alüminyumun yanında bile yaklaşamıyor. Isıyı hapseden bir kafestir. Dahası o çok övülen o keskin köşeli tasarımlar termodinamik açıdan birer felakettir. Isı anakarttan dışarıya atılmaya çalışırken köşelerde sıkışır, homojen bir şekilde dağılamaz. Keskin hatlar ısının kilitlendiği ölü noktalardır. Peki bunun sonucunda ne mi oldu? Şirketler bu termal darboğazın bataryaları nasıl içten içe sömürdüğünü gördüler. O jilet gibi keskin hatların ve titanyum sevdasının bedelini batarya ömrüyle ödedik. Ve sessiz sedasız hiç çaktırmadan bir geri dönüş yaşandı. Dikkat ettiniz mi? O çok sevilen, övülen keskin hatlar yerini yeniden daha böyle yuvarlatılmış, ele oturan köşelere bıraktı. Titanyumdan vazgeçilip mühendislerin isteği doğrultusunda yeniden güçlendirilmiş alüminyum kasalara geri dönüldü. Neden sanıyorsunuz peki? Markalar birdenbire estetik algılarını mı değiştirdi? Hayır elbette. Bu tamamen batarya ömrünü kurtarmak için atılmış çaresiz ama zorlu bir fiziksel adımdı. Güçlendirilmiş alüminyum ısıyı tüm yüzeye anında ve mükemmel bir homojenlikle dağıtır. Bakın yuvarlatılmış köşeler ısının kasa içinde sıkışmadan akıp gitmesini sağlar. Böylece işlemci ferahlar, termal kısıntıya girmez ve en önemlisi o 5 miliamperlik pilin enerjisi ısıya değil sizin ekran sürenize dönüşür. İşte aynı 5000 miliampere sahip iki telefonun biri keskin hatlı titanyum, diğeri yuvarlatılmış alüminyum olduğunda gün sonunda neden %20 batarya farkı yarattığını kimsenin konuşmadığı o karanlık sırrı
İşte budur. Kasa materyalinin bu acımasız gerçeğini anladıysak şimdi cihazın dışından içine doğru o çok güvendiğimiz donanımların aslında bizi nasıl kandırdığına geçelim. Batarya testlerinde genellikle şu söylenir. Ekranı 120 Hz'de kullandım. Şu kadar saat dayandı. Arkadaşlar bakın, bu o kadar yüzeysel bir yaklaşım ki bir ekranın batarya ne kadar harcadığı sadece onun yenileme hızıyla veya LTP olup olmasıyla ölçülmez. Asıl mesele mikrostres adını verdiğimiz o görünmez donanım yorgunluğudur. Siz telefonunuzun ekranına bakarken arka planda neler döndüğünün farkında mısınız acaba? Cihazın ortam ışığı sensörü, ekran parlaklığını ayarlayabilmek için saniyelerde onlarca kez çevreyi tarar. Bazı telefonlar bu sensör o kadar kalitesiz ve yazılımla o kadar kötü entegre edilmiştir ki sürekli olarak kararsız kalır. Bir loş ışığa, bir güneş ışığına göre saniyede 15 kez işlemci parlaklığı değiştirir. Hayır geri al, hayır biraz daha aç diye interrupt yani kesme komutu gönderir. Siz ekranda sadece parlaklığın hafifçe değiştiğini görebilirsiniz ama o sırada işlemci tarafında bu sürekli devam eden bir mikrostres fırtınasıdır. LTPO ekranınız sabit bir fotoğrafa bakarken 1 Hz'e düşüp güya batarya tasarrufu yapıyordur ama o kalitesiz ışık sensörünün işlemciyi sürekli uyandırması yüzünden o tasarruf çoktan çöpe gitmiştir bile. Bakın aynı şey baz istasyonuyla kurulan iletişim yani modem tarafında da geçerlidir. Şebekenin iki diş çektiği bir ortamda bazı cihazların kasası içindeki anten dizilimi ki az önce bahsettiğim metal çerçeveler burada da devrededir. Sinyali o kadar zor yakalar ki modem çipi baz istasyonuna buradayım kopmadım demek için normalin 3 katı güç harcar. Ki en az. Siz telefonunuzu cebinize koyduğunuzda ekran kapalıyken bile cihazınız arka tarafta adeta bir maraton koşuyordur. Sonra cebinizden bir çıkarıyorsunuz. Ekran sürem çok az ama şarjım %40'a düşmüş. Neden? Çünkü bu yüzden yahu hani 5000 miliamperin büyük bir kısmı tasarım hatalarını telafi etmek için o arka plandaki mikrostres savaşında şehit olmuştur. Peki kağıt üzerindeki rakamlar yalan söylüyorsa, mühendislik kararları her şeyi değiştiriyorsa ya biz son kullanıcılar olarak arenada hangi cihazın gerçekten ayakta kaldığını nasıl anlayacağız? İşte tam burada bu anlattığım teorilerin savaş alanına yani gerçek hayatta yansıdığı yere geldik. Piyasadaki amiral gemilerini kafa kafaya tokuşturduğumuzda o süslü lansman cümlelerinin nasıl paramparça olduğunu çok net görüyoruz. Bir tarafta agresif performans canavarı var, muazzam bir işlemci gücü, 120 watt hatta daha üstü bir şarj hızı, çılgınca bir donanım şovu ama demin bahsettiğim o termal yönetim matematiğini kuramadıkları için bu cihazlarda ağır bir oyuna girdiğiniz anda bile cihaz kendini korumak için ekran parlaklığını %50'ye kilitliyor. İşlemci frekansını ise baltalıyor. 5000 miliamperlik deposu adeta altı deli bir kova gibi boşalıyor. Evet, şarjınız çabuk doluyor olabilir ama aynı zamanda hızla da tüketiliyor. Çünkü sistem sürekli bir stres altında. Diğer tarafta ise o bahsettiğim tasarım ve mühendisliğin dersini çalışan modeller var. Soğutmayı estetiğin önüne koyanlar, yuvarlatılmış köşeleri sayesinde ısıyı mükemmel dağıtan, anakartın yerleşimini sadece ince görünmek için değil de pilden uzaklaştırarak pilin kimyasını sıcaktan koruyan cihazlar var. Ve yazılım tarafında yapay zeka kelimesini sadece fotoğraf düzenlemek için değil de arka planı yönetmek için kullanan modeller. Mesela bazı yazılımlar vardır. Sizin her gün saat kaçta işe gittiğinizi, kaçta oyun oynadığınızı öğrenir ve bataryanın enerjisini saatlere bölerek üretir. Siz sabah sosyal medyada gezerken o arka planda tüm gereksiz sensörleri uykuya yatırır. İşte 5000 miliamperin hakkını veren, o enerjiyi damla damla, saniye saniye sizin kullanımınıza sunan gerçek optimizasyon budur. Batarya testlerinde sadece aynı anda video açtık, hangisi önde bitti mantığı artık çökmüştür arkadaşlar. Gerçek test cihazın bir hafta boyunca sizin hayat ritminize nasıl adapte olduğu ve o mikro stresleri nasıl savuşturduğudur. Her şeyin bir bedeli var teknoloji dünyasında. O zaman gelin tüm bu fizik, mühendislik ve malzeme bilimi ışığında son kararımızı verelim. Arkadaşlar bakın, teknoloji üreticileri bizim rakamlara aşık olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Bakın, biz büyük sayıları seviyoruz. 200 megapiksel kamera, 16 GB RAM, 5000 miliamper batarya.
Ama bugün anladığımız üzere teknoloji rakamların büyüklüğüyle değil, o rakamlara, fizik kurallarına ne kadar saygı duyduğuyla ölçülür. Eğer yeni bir telefon alacaksanız artık sadece o teknik tabloya bakıp bunun bataryası aynıymış diyerek geçmeyin. Cihazın kasasına dokunun, köşelerine bakın, internette o cihazın teardown yani parçalama videolarını izleyin. Soğutma blokları ne kadar büyük, kasa malzemesi ısıyı dışarı atabilecek nitelikte mi? O gösterişli jilet gibi keskin hatların size batarya kaybı olarak geri döneceğini artık biliyorsunuz. Mühendisliğin o acımasız termodinamik kurallarıyla barışık olan bir cihaz. Kağıt üzerinde daha az gösterişli olsa bile akşam eve döndüğünüzde o %30 şarjla yüzünüzü güldürecek olan yegane bir cihazdır. Bugün batarya efsanelerin arkasındaki o perdeyi tamamen araladık. Fiziğin ve malzeme biliminin acımasız gerçeklerini konuştuk. Umarım artık cihazlarınızda bambaşka bir vizyonla, yepyeni bir pencereden bakabilirsiniz. Peki siz kendi telefonunuzda hiç bu bahsettiğim mikro stres durumlarını veya kasanın aşırı ısınıp pili sömürdüğünü fark ettiniz mi? O çok övülen keskin hatlı telefonları kullanırken elinize hiç yandı mı? Yorumlar kısmı sizin. Orası bizim arenamız. Aşağıda tartışmaya devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için abone olup o bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.